Bir an için kendinizi bir arkeolog olarak hayal edin. Yıllarınızı tozlu kütüphanelerde, antik kalıntılarda ve yıkılmaya yüz tutmuş tapınaklarda geçirmişsiniz. Irak'ta topraktan çıkarılan kil tabletleri tercüme etmiş, Amazon'daki ağaç kabuğu parşömenlerini incelemiş, Hindistan'daki taş oymalarının üzerindeki sembolleri çözmeye çalışmışsınız. Ve nereye bakarsanız bakın, hangi kültürü incelerseniz inceleyin, sürekli aynı hikayeyle karşılaşıyorsunuz. Büyük bir tufan, durmaksızın yükselen sular, neredeyse tamamen yok olan insanlık ve her şeyi sıfırdan inşa etmek zorunda kalan bir avuç hayatta kalan insan. İlk başta bunun sadece bir tesadüf olduğunu düşünürsünüz. Benzer hikayelerin ortaya çıkması son derece doğaldır, değil mi? İnsanlar tarih boyunca hep su kenarlarında yaşamışlardır. Taşkınlar ve seller dünyanın her yerinde olur ve insanlar böylesine büyük felaketleri doğal olarak hatırlarlar. Ancak sonra bu hikayenin izlerini tekrar ve tekrar bulmaya başlarsınız. Sümerlerin bu hikayesi vardır. Babillilerin, İbranilerin, Yunanlıların, Hintlilerin, Çinlilerin, Azteklerin, Mayaların ve İnkaların da. Avustralya'daki yerli topluluklardan Pasifik'teki ada kültürlerine, Kuzey Kutbu'ndan Patagonya'ya kadar uzanan coğrafyadaki Amerikan yerlilerine kadar benzer su baskını anlatıları karşımıza çıkar. Bazıları birbirinden etkilenmiş olabilir. Bazıları aynı tür doğal felaketlerin farklı bölgelerde bıraktığı izlerden doğmuş olabilir. Bazıları da insan psikolojisinin büyük yıkımları anlamlandırma biçimini gösterir. Bu yüzden mesele basit bir aynı hikaye meselesi değildir. Yüzyıllar boyunca akademisyenlerin zihnini kurcalayan asıl büyük çelişki de buradadır. Okyanuslar ve binlerce yıllık zaman dilimleriyle birbirinden ayrılmış medeniyetler, neden yükselen sulara dair bu kadar güçlü anlatılar üretmiştir? Mezopotamya'daki Tunç çağına ait bir şehir devletiyle, Avustralya'da uzun süre sözlü gelenekle aktarılan bir kıyı kaybı hikayesi, neden bazı temel imgelerde birbirine yaklaşır? Gezegenin farklı köşelerindeki insanların ilahi bir cezalandırma, yükselen sular ve yeniden başlamak zorunda kalan az sayıda insan hakkında benzer efsaneler anlatması bize ne söyler? Belki bazı anlatıların arkasında gerçek taşkınların hatırası vardır. Belki bazıları kültürel aktarımın sonucudur. Belki de burada insan psikolojisinin felaketleri nasıl işlediğiyle ilgili daha derin bir düzen vardır. Bu gece yolculuğunda suların altındaki bu kayıp dünyalara ve eski insanların hafızalarına doğru ilerlerken bizim kanalımıza abone olarak bu sakin arayışta bize katılabilirsiniz. Ayrıca şu an dünyanın neresinden ve saat kaçta bu hikayeyi dinlediğinizi yorumlarda bizimle paylaşmanız, tıpkı o eski tufan hikayeleri gibi birbirimizden ne kadar uzak olursak olalım, aynı gökyüzü altında ortak bir merakı paylaştığımızı hissettiriyor. Bu derin tarih yolculuğunda birlikte yürüdüğümüzü bilmek, geçmişin karanlık sularına bakarken bize eşlik eden en güzel hislerden biridir. Hikayemize, ilk yazılı tufan hikayesinin yaklaşık 5000 yıl önce kile kazındığı Antik Sümer'den başlayacağız. Yazılı kayıtların başladığı yere, tufan hikayesinin insan yazısında ilk kez ortaya çıktığı Antik Mezopotamya şehirlerine geri dönelim. Hikayeyi anlatan tabletler parçalar halinde bulunmuştu. Antik Eridu'nun, belki de dünyanın en eski şehri olan o kadim yerin kalıntıları arasına dağılmış kırık kil parçalarıydılar. 20. yüzyılın başlarında arkeologlar, onları neredeyse 4000 yıldır dokunulmamış toprak katmanlarının altından çıkardılar. Çivi yazısı arkaikti ve tercüme edilmesi son derece zordu. Ancak bilim insanları sonunda metinden geriye kalanları birleştirmeyi başardıklarında, ellerinde olağanüstü bir şey tuttuklarını fark ettiler. İnsanlık tarihinin bilinen en eski yazılı tufan hikayesi. Buna Eridu yaratılışı adını verdiler. Milattan önce 2300'lü yıllarda, hatta belki de daha önce oluşturulmuştu.
ve dindar bir kral olan, ilahi bir uyarı alan Ziusudra adında bir adamın hikayesini anlatıyordu. Tanrılar, felaket getiren bir tufanla insanlığı yok etmeye karar vermişlerdi. Ancak bilgelik ve su tanrısı Enki, Ziusudra'ya acır, kralın kamıştan yapılmış evinin duvarlarının arasından fısıldayarak ona talimatlar verir. Bir tekne inşa etmesini, bunu devasa boyutlarda yapmasını, ziftle yalıtmasını, içini hayvanlar ve tohumlarla doldurmasını söyler. Çünkü ufukta büyük bir fırtına toplanmaktadır. Bu hikaye bir şablondur. Orijinal hikayenin ta kendisidir. Ondan sonra gelen her tufan hikayesi, bu Sümer anlatısının yankılarını taşır. Ancak Eridu yaratılışını bu kadar büyüleyici yapan şey, sadece bir hayatta kalma hikayesi olmamasıdır. Bu aynı zamanda kozmik bir düzen, tanrılar ile insanlar arasındaki ilişki ve suyun her şey demek olduğu bir yerde suyun korkutucu öngörülemezliği hakkında bir hikayedir. Antik Sümer medeniyeti tamamen bu çelişki üzerine inşa edilmişti. Bugün Güney Irak olarak adlandırdığımız Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki o bölge muhtemelen dünyadaki en verimli yerdi. Yıllık taşkınların biriktirdiği zengin alüvyal topraklar, bol miktarda balık ve su kuşu, ilk sistemli tarımın temelini oluşturan ve yetiştirilebilen yabani tahıllar buradaydı. Bildiğimiz anlamda medeniyet tam olarak burada başlamıştı. İlk şehirler, ilk yazı, ilk organize din, ilk yazılı kanunlar, hepsi bu taşkın ovalarından ortaya çıkmıştı. Ancak bu bereketin çok ağır bir bedeli vardı. Nehirler şiddetli ve son derece öngörülemezdi. Her yıl güvenilir bir takvime göre taşan Nil Nehri'nin aksine Dicle ve Fırat tam bir kaos içindeydi. Bazı yıllar sular neredeyse hiç yükselmez, ekinlerin kurumasına ve insanların açlıktan ölmesine neden olurdu. Diğer yıllarsa hiçbir uyarı vermeden yataklarından taşar, tüm yerleşim yerlerini sular altında bırakır, tahıl ambarlarını, tapınakları ve insanların inşa ettiği her şeyi silip süpürürdü. Gelişen bir şehirde uykuya dalıp sabah tamamen sular altında uyanabilirdiniz. Bu sadece teorik bir olasılık değildi. Arkeolojik kanıtlar, antik Sümer şehirlerinin defalarca felaket boyutundaki taşkınlarla yıkıldığını göstermektedir. Ur, Uruk, Kiş ve Şurubbak gibi şehirlerin tümü, binlerce insanı öldürmüş olması gereken felaketleri işaret eden, kalınlığı metreyi bulan su kaynaklı tortu katmanlarına sahiptir. Bu taşkın katmanlarından bazıları, tam da tufan hikayelerinin sözlü geleneğe girdiği ve yüzyıllar sonra yazıya dökülmeye başlandığı dönem olan M.Ö. 2900'lü yıllara tarihlenmektedir. Sümerler bu sürekli gerilimle yaşadılar. Su onların en büyük lütfu ve aynı zamanda en korkunç tehdidiydi. Tanrıları da bu içiliği mükemmel bir şekilde yansıtıyordu. Enki, insanlara sulamayı ve tarımı öğreten bilge bir sağlayıcıydı. Ancak aynı zamanda dünyayı bir hevesle sular altında bırakabilecek öngörülemez bir güçtü. Sümer kozmolojisinde tufanlar rastgele felaketler değildi. Onlar ilahi düzeltmeler, bir tür sıfırlamaydı. İnsanlık çok kalabalıklaştığında, çok fazla gürültü yaptığında ve çok yozlaştığında, tanrılar her şeyi silip baştan başlarlardı. Döngüsel yıkım ve yenilenme kavramı, daha sonraki her tufan geleneğinde yankılanacaktı. Sular, tam olarak bir ceza olarak değil, bir arınma, yeni bir düzenin ortaya çıkabileceği o ilkel duruma dönüş olarak yükseliyordu. Eridu yaratılışı tabletleri, tufanın kendisini parça parça ama son derece canlı bir dille anlatır. 7 gün ve 7 gece süren fırtınalar, sular dağları kaplayana kadar yükselir. Teknesindeki Ziusudra hariç, tüm insanlık boğulur. Sular nihayet çekildiğinde, tanrılara sunular yapar ve dindarlığına minnettarlık olarak tanrılar ona ölümsüzlük bahşeder. Onu kendilerinden biri, bir tanrı yaparlar. Yüzyıllar geçtikçe Sümer medeniyeti yavaş yavaş ortadan kayboldu.
ve genişleyen Akkad ve sonrasında Babil imparatorluklarının içinde eridi. Ancak hikaye varlığını sürdürdü. Babilliler hikayeyi alıp çok daha büyük, daha ayrıntılı ve psikolojik olarak daha karmaşık bir hale getirdiler. Onu Gılgamış destanının bir parçası yaptılar. Aslında Tufan hikayesi doğrudan Gılgamış'ın hikayesi değildir. Destanın 11. tabletinde kahramanın kendisi tarafından değil, Ziusudra'nın Babil versiyonu olan Utnapishtim tarafından anlatılır. Gılgamış, ölümsüzlüğün sırrını arayarak dünyanın sonuna kadar seyahat etmiş ve ölümün ya da çürümenin dokunmadığı uzak bir cennette yaşayan bu kadim adamı bulmuştur. Gılgamış ona, "Bunu nasıl başardın? Ölümlülükten nasıl kaçtın?" diye sorar. Ve Utnapishtim, tufan hikayesiyle cevap verir. Daha önceki Sümer anlatısıyla olan paralellikler çok açıktır. Tanrılar, insanlığı yok etmeye karar verirler. Enki ile aynı olan Ea adında bir tanrı, kamıştan yapılmış evinin duvarları aracılığıyla Utnapishtim'i uyarır. Bir tekne inşa et der. Ancak bu kez talimatlar olağanüstü derecede belirgindir. Tekne, 120 kübit yüksekliğinde, 120 kübit genişliğinde ve 120 kübit uzunluğunda olmalıdır. Yani kusursuz bir küp şeklinde. İçi 9 bölmeye ayrılmış 7 güverte, su geçirmez olması için içi ve dışı ziftle kaplanmış bir yapı. İçini tüm canlıların tohumuyla, ailenle, insan bilgisini korumak için zanaatkarlarla ve her türden hayvanla doldurmasını söyler. Metin, Utnapishtim'in hazırlıklarını dikkate değer bir ayrıntıyla anlatır. Sanki katip, okuyucuların bunun bir mitoloji değil, gerçek bir mühendislik projesi olduğunu anlamasını istercesine, bürokratik bir kesinliğe sahiptir. Tufan, tanrıları bile dehşete düşürecek bir şiddetle gelir. Fırtına tanrısı bulutların arasında kükrer, karanlık yeryüzünü kaplar. 6 gün ve 6 gece boyunca gökyüzünün bentleri yıkılır ve sular durmaksızın boşalır. Metin, tanrıların kendilerinin bile serbest bıraktıkları şeyden korkarak cennetin dış duvarlarına köpekler gibi sindiklerini söyler. 7. günde sular sakinleşir. Tekne, akıntılarla Nisir adı verilen bir dağa sürüklenerek hayatta kalmıştır. Utnapishtim bir pencere açar ve boğulmuş bir dünyaya bakar. Her şey sessizdir. Tüm insanlık kile dönüşmüştür. Önce ağlar, sonra beklemeye devam eder. 7 gün daha geçtikten sonra bir güvercin salar. Güvercin daireler çizer. İnecek bir yer bulamaz ve geri döner. Bir kırlangıç salar. Sonuç aynıdır. Sonunda bir kuzgun salar. Kuzgun uçar ve bir daha geri dönmez. Bir yerlerde kara ortaya çıkmıştır. Utnapishtim tanrılara sunular yapar, dağın tepesine bir sunak inşa eder ve hayvanlar kurban eder. Ve tanrılar kurbanın kokusunu alıp minnettar ve utanmış bir şekilde toplanırlar. Yıkımın bu kadar mutlak, bu kadar eksiksiz olmasını istememişlerdir. Tanrıça İştar, tıpkı daha sonra İncil'deki anlatıda bir gökkuşağının hizmet edeceği gibi, lapis lazuli kolyesini bir hatırlatıcı olarak tutarak bu günü sonsuza dek hatırlayacağına yemin eder. Asur kralı Asurbanipal, M.Ö. 650 civarında Ninova'da büyük kütüphanesini kurduğunda, tufan anlatısını içeren bu versiyon kesin metin olarak kabul ediliyordu. Binlerce başka tabletin arasında, karanlıkta birinin onu bulmasını bekliyordu. O kişi, 19. yüzyılın sonlarında British Museum'daki parçaları incelerken, Gılgamış destanının tufan hikayesini anlatan 11. tabletini bulan İngiliz banknot oymacısı George Smith'ti. Ve bu metin, Yaratılış kitabından, yani İncil'deki Nuh tufanından çok daha eskiydi. Dönemin İngiltere'si bu ifşaya hiç hazır değildi. O güne kadar İncil'deki Yaratılış kitabının insanlığın kökenlerine dair orijinal anlatı olduğu düşünülüyordu. İbrani katipler kendi versiyonlarını oluşturduklarında bu Babil şablonu üzerinden çalışıyorlardı. Onu tek tanrılı bir teolojiye uyarladılar, ahlaki çerçeveyi değiştirdiler ancak temel yapıyı sağlam tuttular.
Mezopotamya versiyonlarında tanrılar küçük hesaplar peşindedir. İnsanları sadece çok gürültücü oldukları için yok ederler ve sonra hemen pişman olurlar. Yaratılış kitabı ise bu anlatıyı alır ve tüm teolojik yapıyı tersine çevirir. Artık sadece tek bir tanrı vardır ve o anlık heveslerle hareket etmez. Tufan, yeryüzü yozlaştığı ve şiddetle dolduğu için gelir. İnsanlık, yaratılışın ahlaki düzenini temelden bozmuştur. Nuh, bir tanrı, onu anlık bir hevesle kurtarmaya karar verdiği için değil, doğru biri olduğu için hayatta kalır. Nuh'un aldığı gemi talimatları da şaşırtıcı derecede Babil'deki anlatıya benzer. Kuşları gönderme sırası da neredeyse aynıdır. Sonunda sular çekilir ve Tanrı tüm canlılarla bir ahit yapar. Bir daha asla dünyayı tufanla yok etmeyeceğine dair bir söz verir. Ve gökkuşağı bu sözün işareti olur. İslam geleneğinde de temel anlatı korunur, ancak farklı detaylar eklenir. Kur'an'da Nuh, tufandan önce 950 yıl boyunca halkına vaaz verir ve onları putperestliği bırakmaları konusunda defalarca uyarır. Onlar ise Nuh ile alay ederler. Oğullarından biri gemiye binmeyi reddeder, bir dağa tırmanarak hayatta kalabileceğine inanır ve boğulur. Nuh, Tanrı'ya oğlunun neden kurtarılmadığını sorduğunda, Tanrı, oğlunun gerçekte onun ailesinin bir parçası olmadığını, çünkü akrabalığı kan bağının değil, doğruluğun belirlediğini söyler. Her üç İbrahimi din de aynı temel noktada birleşir. Tufan gerçekleşti, bir aile hayatta kaldı ve insanlığa ikinci bir şans verildi. Tufan efsaneleri sadece Mezopotamya ve Orta Doğu ile sınırlı kalsaydı, bu sadece kültürel bir yayılım olurdu. Ancak asıl sorun Asya'da ve Amerika'dadır. Çünkü binlerce kilometre uzakta, çoğu Mezopotamyalı'nın hayal bile edemeyeceği diyarlarda, diğer halklar dünyayı boğan bir tufan hakkında kendi hikayelerini anlatıyorlardı. Bunlardan en ünlü olanlarından biri Çin geleneğinden gelir. Dünyanın sadece ıslak değil, aynı zamanda kırık olduğu bir çağı anlatır. Su dizginsizce karaların üzerinden kükreyerek köyleri yutmuş, Orta Ova'yı uçsuz bucaksız, çalkantılı bir iç denize dönüştürmüştür. Başlangıçta Gan adında bir adam, suyu barajlar ve bentlerle zapt etmeye çalışır. 9 yıl boyunca çabalar ama seller onunla alay eder. Sonra oğlu Büyük Yu gelir. O farklı bir yaklaşım benimser. Seli engellemek yerine onu inceler. Suyun gidecek hiçbir yerinin olmaması olduğunu fark eder. Bu yüzden büyük bir duvar inşa etmez, kanallar açar. Yeni nehirler kazar. Dağ vadilerinden ovalara ve oradan da denize uzanan yollar açar. 13 yıl boyunca o kadar yorulmak bilmeden çalışır ki, kendi evinin önünden 3 kez geçer ama asla içeri adım atmaz. Suları düzenli yollara geri yönlendirir ve bu başarısı sayesinde Çin tarihinin ilk hanedanı olan Şia hanedanının kurucusu olur. Araştırmacılar 2016 yılında Sarı Nehir boyunca yaptıkları çalışmalarda M.Ö. 1920 civarında gerçekleşen devasa bir selin kanıtlarını bulmuşlardır. Bu gerçek megasel, nesiller boyunca örülerek Çin'in büyük tufan efsanesine dönüşmüş olabilirdi. Hint geleneğinde ise Manu adında bir adam, bir gün ritüellerini yaparken ondan koruma dileyen minik bir balık görür. Balık, Manu'yu yaklaşan büyük bir tufan konusunda uyarır. Bir gemi yapmasını, dünyadaki tüm yaşamın tohumlarını ve bilge insanları yanına almasını söyler. Tufan geldiğinde Manu gemisini, aslında Tanrı Vishnu'nun bir avatarı olan ve artık devasa boyutlara ulaşmış olan balığın boynuzuna bağlar. Balık onu suların üzerinde güvenli bir şekilde Kuzey Dağları'na kadar çeker. Güneydoğu Asya'ya ve adalara indiğimizde ise devasa su kütakları veya su kabakları içinde hayatta kalan kardeşlerin hikayelerini duyarız. Tayvan'daki yerli halklar denizin karayı yuttuğu, ovaları yuttuğu ve insanların dağlara kaçtığı zamanları anlatır. Peki ya Amerika kıtası? Avrasya'dan on binlerce yıl boyunca tamamen izole bir şekilde gelişmiş olan bu kıtada bile,
benzer hikayeler yankılanır. Orta Meksika'da Aztekler, evrenin farklı çağlardan, yani güneşlerden geçtiğine inanırdı. Önceki güneşlerden biri olan Atanatiuh, yani sulu güneş, dünyayı yutan bitmek bilmeyen bir yağmurla sona ermişti. Sular dünyayı yutmuş, insanlar sadece ölmekle kalmamış, aynı zamanda balıklara ve deniz yaratıklarına dönüşmüşlerdi. Güneye Maya ormanlarına indiğimizde, Popol Vuh adlı metinde tanrıların ahşap insanları yarattığını, ancak onların kalpsiz olduklarını görünce devasa bir tufanla onları yok ettiğini okuruz. Ant dağlarında İnka yaratıcı tanrısı Viracocha'nın yarattığı devlerden memnun kalmayarak dünyayı bir tufanla temizlediği anlatılır. Şili'deki Mapuche halkı ise suların efendisi Kaykay Wilu ile yeryüzünün ruhu Tren Tren Wilu adlı iki güçlü yılanın savaşını anlatır. Sular yükseldiğinde insanlar dağlara kaçar, kaçamayanlarsa dalgaların altında kaybolur veya deniz canlılarına dönüşür. Kuzey Amerika'da okyanusu hiç görmemiş olan büyük göller bölgesindeki kabileler bile tüm dünyayı kaplayan bir tufandan bahseder. Hayatta kalan birkaç hayvan ve insan devasa bir salın üzerinde sürüklenir. Yeni bir dünya yaratmak için dibe dalan hayvanlardan sadece küçük bir misk faresi geri dönebilir. Patilerinin arasında küçük bir parça çamur sıkıca tutuludur ve o çamur parçasından yeni yeryüzü doğar. Avustralya'nın yerli halkları olan Aborijinlerse, on binlerce yıllık sözlü geleneklerinde denizin bir zamanlar çok daha uzakta olduğunu, kuru ovaların ve ormanların bir gün sular altında kaldığını, insanların daha yüksek yerlere çekilmek zorunda kaldığını anlatırlar. Jeologlar bu hikayeleri son buzul çağının ardından yükselen deniz seviyeleriyle karşılaştırdıklarında şaşırtıcı bir gerçekle yüzleşirler. Aborijinlerin anlattığı sular altındaki manzaralar, gerçekten de 7, 8, hatta 9 bin yıl önceki gerçek sahil şeritleriyle neredeyse birebir eşleşmektedir. Bu artık sadece bir efsane değil, jeomitolojidir. Yani sözlü hafızanın binlerce yıl önceki jeolojik olayları muazzam bir doğrulukla koruyabilme kapasitesidir. Bilim insanları bu anlatıların ardındaki fiziksel gerçekleri bulmak için sadece mitlere değil, aynı zamanda kayalara ve tortulara da bakıyorlar. 90'lı yılların sonlarında ortaya atılan Karadeniz tufanı teorisi bunlardan biridir. Buzul çağının sona ermesiyle Akdeniz'in suları yükselmiş ve o zamanlar tatlı su gölü olan Karadeniz'i ayıran doğal barajı yıkmıştı. Tuzlu sular, devasa bir şelale gibi göle boşalmış, su seviyesini hızla yükselterek kıyıdaki köyleri ve tarım arazilerini sular altında bırakmıştı. Bu olaydan kaçan insanların taşıdığı hafıza, ilk tufan mitlerinin tohumu olmuş olabilir. Aynı zamanda tüm gezegende yaklaşık 15 bin ile 7 bin yıl öncesi arasında devasa buz tabakaları eridikçe küresel deniz seviyesi 100 metreden fazla yükseldi. Bu o kadar büyük bir rakamdır ki hayal etmesi bile zordur. Britanya ile Avrupa anakarası arasında uzanan ve ormanlarla kaplı devasa bir bölge olan Doggerland tamamen sular altında kalarak bugünkü Kuzey Denizi'ne dönüştü. Güneydoğu Asya'da Tayland, Malezya, Borneo ve Sumatra'yı birbirine bağlayan devasa Sundaland Ovası yavaş yavaş yutularak takım adalara ayrıldı. Basra Körfezi, eskiden Dicle ve Fırat'ın içinden aktığı bereketli bir vadiyken, deniz sularının yükselmesiyle tamamen sular altında kaldı. Kuzey Amerika'da Missoula gibi devasa buzul göllerinin barajları çöktüğünde, yüzlerce metre yüksekliğindeki su duvarları manzarayı saatler içinde yeniden şekillendirdi. Tüm bu hikayeler, insanlığın bilinçaltında taşıdığı devasa bir su felaketinin yankıları gibidir. İster buzul çağının sonunda eriyen buzulların oluşturduğu gerçek ve devasa eriyik suyu darbeleri olsun, ister insanların suyu hem hayat veren hem de bir anda her şeyi yok edebilen korkutucu bir güç olarak görmesinden kaynaklanan psikolojik bir ihtiyaç olsun, tufan hikayeleri var olmaya devam ediyor. Çünkü bu hikayeler sadece yıkımı değil, aynı zamanda arınmayı,
küresel bir sıfırlamayı ve insanlığa verilen ikinci şansı temsil eder. Bu noktada tufan anlatılarının yalnızca tek bir bölgeye ya da tek bir kutsal metne ait olmadığını daha açık biçimde görürüz. Mezopotamya tabletlerinden Hint geleneklerine, Çin nehir ovalarından Amerika kıtasındaki sözlü anlatılara kadar, suyun yükselmesi ve dünyanın yeniden başlaması fikri farklı biçimlerde karşımıza çıkar. Bu benzerliklerin hepsini tek bir olayla açıklamak aceleci olur. Fakat insan hafızasının büyük felaketleri nasıl sakladığını anlamak için bize güçlü bir kapı aralar. Her kültür, kendi nehrini, kendi dağını, kendi tanrılarını ve kendi korkularını bu eski su imgesinin içine yerleştirmiş gibidir. Ancak bu efsanelerin ardındaki asıl sorulardan biri şudur. Böylesine büyük felaketler, insan psikolojisini ve toplumların inanç yapılarını nasıl şekillendirdi? Suların çekilmesinin ardından insanlar sadece evlerini veya köylerini yeniden inşa etmediler. Dünyayı anlama biçimlerini, tanrılarla olan ilişkilerini ve doğanın güçleri karşısındaki yerlerini de baştan kurguladılar. Tufan sadece toprağı temizlemekte kalmamış, aynı zamanda insanlığın kibirini, sınırlarını ve kırılganlığını da acımasız bir şekilde yüzüne vurmuştu. Bir zamanlar güvenli sandıkları, nesiller boyunca ekip biçtikleri toprakların, tapındıkları tanrıların bile durduramadığı bir güç tarafından yutulması, hayatta kalanların zihninde kalıcı bir yara, silinmez bir travma bıraktı. Kıyı şeritlerinde veya büyük nehir vadilerinde yaşayan toplumlar için su her zaman bir bereket ve yaşam kaynağıydı. Suyun olmadığı bir yerde medeniyetin filizlenmesi imkansızdı. Ancak bu yaşam kaynağı aniden bir ölüm meleğine dönüştüğünde insanların suya bakış açısı tamamen değişti. Su artık sadece içilen, tarlaları sulayan veya üzerinde seyahat edilen bir element değil, gerektiğinde dünyayı sıfırlayabilen, yargılayabilen ve arındırabilen kutsal bir gücün temsilcisi haline geldi. Tufan hikayelerinin çoğunda suyun bu ikili doğası vurgulanır. O, hem en büyük lütuf hem de en korkunç cezadır. Bu ikilik, Mezopotamya'nın karmaşık tanrılarından İncil'deki tek tanrılı inanca, oradan Uzak Doğu'nun mistik felsefelerine kadar her yerde karşımıza çıkar. Hikayelerin içindeki detaylara daha yakından baktığımızda, sadece yıkımın değil, aynı zamanda hazırlığın ve öngörünün de yüceltildiğini görürüz. Bütün tufan mitlerinde, felaket gelmeden önce onu sezen, yaklaşmakta olan tehlikeyi anlayan ve buna göre hareket eden seçilmiş bir karakter vardır. Ziusudra, Utnapishtim, Nuh, Manu veya Büyük Yu. Bu figürlerin her biri, toplumun geri kalanı yaklaşan felaketten habersiz, kendi sıradan hayatlarına devam ederken, daha büyük bir planın, daha derin bir gerçeğin farkına varan bilgeleri temsil ederler. Onlar, doğanın veya ilahi gücün fısıltılarını duyan ve uyarıları ciddiye alan kişilerdir. Bu karakterlerin varlığı, antik toplumlarda bilgeliğin, dikkatin ve ilahi uyarıları dikkate almanın ne kadar hayati bir erdem olarak görüldüğünün de kanıtıdır. Büyük gemiler, devasa sallarla ya da yüksek dağ zirvelerine kaçarak hayatta kalan bu karakterler, aslında insanlığın en derin korkularından biri olan, yok olma korkusuna karşı verilmiş mitolojik bir cevaptır. Tufan efsaneleri, felaketin kaçınılmaz olduğu durumlarda bile bir kurtuluş umudunun, küçük de olsa bir çıkış yolunun her zaman var olduğunu fısıldar. İster Nuh'un her canlıdan birer çift aldığı devasa gemisi olsun, ister Hint mitolojisinde Manu'nun tanrısal bir balık tarafından çekilen teknesi olsun, bu araçlar sadece ahşaptan yapılmış taşıtlar değil, aynı zamanda birer yaşam kapsülüdür. Önceki dünyanın bilgeliğini, yaşamın tohumlarını ve insanlığın geleceğini taşıyan, kaostan düzene geçişi sağlayan kozmik köprülerdir. Ayrıca bu efsanelerde dikkat çeken bir başka ortak nokta, felaketten sonraki yeniden doğuş sürecidir.
Sular çekildiğinde karşılaşılan manzara hiçbir zaman eskisi gibi değildir. Yeryüzü yıkanmış, arınmış ve temizlenmiştir. Ancak aynı zamanda bomboş ve ürkütücüdür. Hayatta kalanlar, eski dünyanın enkazı üzerinde yeni bir yaşam kurmak zorundadırlar. Bu an, insanlık tarihinin en kritik kırılma noktalarından birini simgeler. Hayatta kalan kahramanların gemiden veya sığındıkları dağdan indikten sonra yaptıkları ilk şey, genellikle tanrılara bir kurban sunmak, bir şükran ayini düzenlemektir. Bu, biz hayatta kaldık ve bu ikinci şansın değerini biliyoruz demenin ritüelistik bir yoludur. Tanrılar da bu kurbanı kabul eder ve genellikle bir daha böyle bir yıkım yapmayacaklarına dair bir söz verirler. Gökkuşağı, bu ahdin en güzel ve en evrensel simgesi olarak gökyüzünde belirir. Fırtınanın bittiğini ve güneşin yeniden doğduğunu müjdeler. Dünyanın farklı köşelerindeki bu anlatılar, sadece fiziksel bir felaketi değil, aynı zamanda ahlaki ve ruhsal bir çöküşü de tasvir eder. Pek çok efsanede tufanın nedeni, insanların yoldan çıkması, tanrılara saygısızlık etmesi, şiddete ve yozlaşmaya yönelmesi olarak gösterilir. Yani tufan, sadece doğanın bir patlaması değil, evrensel adaletin bir tecellisidir. İnsanlar sınırlarını aşmış, doğanın dengesini bozmuş veya ilahi düzeni hiçe saymışlardır. Tufansa, bozulan bu teraziyi yeniden dengelemek için gelen bir düzelticidir. Bu ahlaki vurgu, özellikle İbrahimi dinlerde çok daha belirgindir, ancak Azteklerin ve Mayaların mitlerinde de benzer bir başarısız insanlık denemesinin iptal edilmesi fikri yatar. Mayaların, Popol Vuh metninde, tahtadan yapılan insanların kalpsiz ve şükürsüz oldukları için yok edilmeleri, tamamen ahlaki bir yargılamanın sonucudur. Jeolojik kanıtlara geri dönecek olursak, bilim insanlarının bu mitlerin ardındaki gerçekliği arama çabaları günümüzde hala devam etmektedir. Jeomitoloji adı verilen ve antik efsanelerin içindeki jeolojik gerçekleri bulup çıkaran bu yeni disiplin, tufan mitlerine bambaşka bir gözle bakmamızı sağlıyor. Avustralya'daki aborjinin sözlü geleneğinin, deniz seviyesinin hızla yükseldiği 10.000 yıl öncesinin coğrafyasını bu kadar net bir şekilde koruyabilmesi, atalarımızın sadece hikaye anlatıcıları değil, aynı zamanda son derece dikkatli gözlemciler ve doğa tarihçileri olduklarını da kanıtlar. Onlar, değişen iklimi, yükselen suları, yok olan ormanları ve sular altında kalan avlakları hafızalarına kazıdılar ve bu bilgileri nesilden nesile şarkılar, masallar ve ritüeller aracılığıyla aktardılar. Bugün bizler, uydular, bilgisayar modelleri ve derin deniz sondajlarıyla geçmişin iklim değişikliklerini ve deniz seviyesi hareketlerini milimetrik olarak ölçebiliyoruz. Buzulların ne zaman eridiğini, okyanusların ne kadar yükseldiğini ve hangi kıyıların sular altında kaldığını haritalandırabiliyoruz. Ancak binlerce yıl önce yaşamış atalarımız için bu değişimler, soyut bilimsel veriler değil, doğrudan hayatta kalma mücadelesinin en acı verici gerçekleriydi. Onların haritaları yoktu ama yaşadıkları vadilerin, avlandıkları ovaların, denizin dibine gömüldüğünü kendi gözleriyle gördüler. Onların gözlem araçları yoktu ama doğanın yıkıcı gücünü iliklerine kadar hissettiler. Ve tüm bu yaşanmışlıkları, gelecek nesilleri uyarmak, onları bu büyük güce karşı saygılı olmaya çağırmak için mitolojiye dönüştürdüler. Sonuç olarak, büyük tufan paradoksu aslında o kadar da çelişkili değildir. Dünyanın her yerindeki insanların aynı hikayeyi anlatması, hepsinin aynı gemiye bindiği veya aynı nehrin taştığı anlamına gelmez. Bu, insanlığın son buzul çağından sonra yaşanan küresel ve bölgesel su felaketlerine verdiği ortak ve evrensel bir tepkidir. Farklı kültürler, kendi coğrafyalarına, kendi inanç sistemlerine ve kendi korkularına uygun olarak bu hikayeyi şekillendirmiş, renklendirmiş ve içselleştirmiştir. Özünde tufan efsanesi, doğanın durdurulamaz gücü karşısında insanın ne kadar küçük olduğunu, buna rağmen umudun ve hayatta kalma iradesinin
ne kadar güçlü olabileceğini anlatan insanlığa ait en büyük destandır. Suların altında kalan o eski dünyaların yankısı bugün hala içimizde, anlattığımız hikayelerde ve bilinçaltımızın derinliklerinde yaşamaya devam ediyor. Bu yüzden tufan hikayelerini okurken onları yalnızca masal ya da yalnızca tarih belgesi gibi görmek eksik kalır. Onlar, insanların doğa karşısındaki kırılganlığını, aynı zamanda yeniden kurma gücünü anlatan uzun ömürlü hafıza biçimleridir. Bir toplum için tufan, gerçek bir taşkının hatırası olabilir. Bir başkası için ahlaki düzenin bozulmasına dair sembolik bir uyarı, bir diğeri için de nesilden nesile aktarılan eski bir kıyı kaybının gölgesi. Kesin cevap çoğu zaman elimizden kaçar. Ama bu belirsizlik hikayeyi zayıflatmaz. Tersine, insanlığın ortak korkularını ve umutlarını daha görünür kılar. Bu derin hafızanın gücü, sadece geçmişte yaşananları muhafaza etmesinde değil, aynı zamanda geleceğe dair taşıdığı uyarıda gizlidir. Bugün modern dünyada küresel ısınma, buzulların erimesi ve deniz seviyelerinin yükselmesi gerçeğiyle yüzleşirken, antik tufan efsaneleri birer mitolojik fantezi olmaktan çıkıp tüyler ürpertici birer kehanete dönüşüyor. Eski insanlar, yaşadıkları su baskınlarının tanrıların bir cezası olduğuna inanmışlardı. Bugün ise suların yeniden yükselmesi ihtimali tamamen insanlığın kendi elleriyle yarattığı bir sonuç olarak karşımızda duruyor. Sanki binlerce yıl önce Gılgamış'ın, Nuh'un veya Yu'nun karşılaştığı o büyük sınav, şekil değiştirerek tekrar kapımıza dayanmış gibidir. Modern bilim bize Antarktika ve Grönland'daki devasa buz tabakalarının erimesi durumunda deniz seviyesinin metrelerce yükseleceğini söylüyor. Tıpkı 10.000 yıl önce Doggerland'ın yavaş yavaş sulara gömülmesi veya Karadeniz Havzası'nın şiddetli bir şelaleyle dolup taşması gibi, bugün de kıyı şehirlerimiz benzer bir tehlikeyle karşı karşıya. Eğer antik efsanelerde anlatılan felaketlerin bir kısmı, buzulların erimesiyle oluşan ani su baskınlarının hatırasıysa, o zaman tufan hikayesi bitmiş bir geçmiş değil, tekrar edebilecek bir gelecektir. Belki de içgüdüsel olarak okyanuslardan ve dizginsiz sulardan bu kadar korkmamızın, sel felaketlerini izlerken içimizde uyanan o derin dehşet duygusunun nedeni, damarlarımızda hala o eski hayatta kalanların kanını taşıyor olmamızdır. Bizler suların yükseldiğini gören, dağlara kaçan, sevdiklerini dalgalara teslim eden ve sonra her şeye sıfırdan başlayan o inatçı insanların torunlarıyız. Genetik hafızamızda suyun o karanlık ve yıkıcı yüzüne karşı duyulan saygı ve korku, nesilden nesile aktarılmış olabilir. Tufan hikayelerinin dünyanın dört bir yanına yayılmasının ve binlerce yıl boyunca unutulmamasının sırrı tam olarak buradadır. O, sadece dışsal bir felaketin değil, insanın kendi içindeki yok olma korkusunun ve hayatta kalma iradesinin en saf, en edebi dışa vurumudur. Eridu'daki kırık bir çil tabletten, Azteklerin deri parşömenlerine, Avustralya aborjinlerinin rüya yollarından, kutsal kitapların sayfalarına kadar yankılanan bu ses, aslında insanlığın ortak kalp atışıdır. Günün sonunda büyük tufan paradoksu, insanlığın dünyadaki yeri hakkında en temel dersi barındırır. Doğa, bizim kontrol edebileceğimiz veya boyun eğdirebileceğimiz statik bir arka plan değildir. O, bazen uyuyan, bazen uyanan ve uyandığında tüm kuralları baştan yazan devasa ve canlı bir güçtür. Medeniyet dediğimiz şey, yüksek binalarımız, asfalt yollarımız ve karmaşık teknolojimiz ne kadar güçlü görünürse görünsün, doğanın bu gücü karşısında sadece kumsala çizilmiş çizgiler gibidir. Sular yükseldiğinde o çizgiler silinir ve geriye sadece dayanıklılık, bilgelik ve hafıza kalır. O hafızayı korumak, geçmişi anlamanın ve geleceğe hazırlanmanın tek yoludur. Eğer doğanın bu uyanışları, insanlığın ortak hafızası ve suların altındaki dünyaların gizemleri zihninizi büyülediyse, kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın.
İnsanlığın hayatta kalma hikayelerinin bu en çarpıcı örneklerinden hangisi size daha tanıdık geldi? Veya bu anlatıların hangi kısmı bugünün dünyasıyla daha çok örtüşüyor? Düşüncelerinizi ve bu gece bize nereden katıldığınızı yorumlarda paylaşarak bu büyük hafıza zincirinin bir halkası olabilirsiniz. Antik insanların yıldızların altında anlattığı bu hikayeler, bugün dijital bir çağda bile aynı yankıyı uyandırıyorsa, bunun nedeni belki de hepimizin suya, kayba, korkuya ve yeniden başlamaya dair benzer insan deneyimlerini paylaşmamızdır. Zihninizi geçmişin ve geleceğin bu ortak sularına bırakın. İyi geceler, derin uykular ve yarının kıyılarında huzurla uyanmanız dileğiyle.